Good morning, everyone. There is a beautiful building behind me. Actually, this building used to be a church, but now it's one of the famous Scan Museum in Sparta, City of Roses. So today we are going to show you this beautiful building just behind me. So inside this building, we are going to discover some formulas of perfumes. There is something makes special actually this place is there is a formula of one of the perfume which is since Mesopotamia, like 4,500 years old. The perfume formula, it's inside in this place, including Sparta roses. So there is a manager, our friend, I think my friend's friend actually, it's inside. She's going to give us some information about this place. So let's check it out. This is the entrance. Now we are going to go in. Mrs. Maryam, she's here. She is in charge. She is responsible from this place. I'm going to have an interview with her in Turkish language. Merhaba. Merhaba Enver Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim Çok Enver güzel Bey. bir yer. Çok etkilendim. Harika bir atmosfer. Bize biraz bilgi verir misiniz burayla ilgili? Elbette Enver Bey. Burası 1750'li yıllarda inşa edilmiş Ortodoks Rum Kilisesi. Ayapania, Ayapanaya, Meryem Ana Kilisesi olarak da tarihsel ritüelde mevcut. Yaklaşık 10 yıl atıl kaldıktan sonra 4 yıl boyunca Isparta Belediyesi tarafından Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'in kültür projelerinden ilk olarak Türkiye'de bir ilk, dünyada ise 5. olma özelliği taşıyan bir koku müzesi atölyesi konseptinde bir tarihi bir yer. Evet. Birazdan bizi gezdireceksiniz. Sabırsızım. Bayağı yani çok şey var herhalde burada anlatacak. Gerçi çok fazla da zamanımız yok ama en iyi kısımları bize anlatırsanız gezdirirken çok sevinirim. Tabii ki Enver Bey, büyük memnuniyetle. Tabii ki. İsterseniz burayla başlayabiliriz. Gelen ziyaretçilerimiz kendi kokularını tasarlamak istediklerinde bu org masasından kokuların ham hallerini koklayarak notalama bilgisini öğrenip parfüm yapımına geçtiklerinde belirli uyum içinde buradaki kokuları kullanacaklardır. Mesela şuradaki kokulardan birkaç örnek verebilir Tabii, misiniz? veririm. Örneğin. Örnek veriyorum, vanilya alt notalarda kullanılır. Daha pudramsı kokular kadınlar genellikle, hanımefendiler tercih ederler. Ardından bergamot verebilirim. Bergamot ise üst notalarda kullanılabilir. Bergamot da erkeklerin genelde tercih ettiği parfümlerdir. İlk
İlk olarak müzemizde dünyanın en eski parfüm formülü 4500 yıllık bir parfüm Kraliçe Puabi için tasarlanmıştır ve Mezopotamya topraklarında gün yüzüne çıkarılmış. İçerisinde 16 tane ham madde olan ve elbette modern anlamda da kullanılan gülün içerisinde olduğu bir parfümdür. Katı parfüm formülünde yapılmış. Bizler de deneysel arkeoloji metoduyla bugüne kazandırarak 4500 yıl sonra bu kokuyu tekrar duyumsama şansı bulduk. Wow, çok mükemmel. Antik dönem deyince elbette ki biz doğa tarihçilerinden bu bilgileri öğreniyoruz ve karşımıza iki kişi çıkıyor. Plinius, aynı zamanda Dioskurides. İki eseri de sentezlediğimiz takdirde gülün tarih boyunca hep önemli olduğunu, aynı zamanda safranın, mürün, akgünlüğün, tarçının pek çok parfümeride bugün kullanıldığı gibi o dönemde de kullanıldığını biliyoruz. Yani kıymetli olan hiçbir şey değerini zamanla kaybetmemiş. Enver Bey, dilerseniz mekanda asıl bulunan bir eserle sizi tanıştırmak isterim. Kilisenin dua kapısı 275 yıllıktır ve içerisinde o kadar önemli bir mesaj taşımaktadır ki ikonograf okumasında. Aziz Petrus ve Aziz Paulus aynı zamanda Cebrail ve Meryem Ana. Cebrail'in elindeki zambak figürü aslında bakarsanız kilisenin de adının verildiği Meryem Ana'ya İsa'nın müjdelendiği sahnedir. Diğer bir önemli kısım ise Türklük sembolü olan iki ejderhadır. Şöyle bir mesaj taşımaktadır. Sizler dininizi özgürce yaşayabilirsiniz fakat Türklük hakimiyetinde. Tabii ki Isparta deyince gül, koku deyince de Misparta akla gelmelidir. Bu bölümde de kokuya dair etnografik hikayelerin ilkinde gülün tarihinden bahsettik ve dünyadaki en eski gül motifli sikke, Rodos sikkesidir. Zaten Yunanca rodion gül demektir. Zamansal düzlemde aslına bakarsanız Isparta nasıl gülüyle özdeşleştiyse antik dönemde de Rodos gülüyle özdeşleşmiştir. Meryem Hanım, çok teşekkür ederim. Son olarak izleyicilerimize bir mesajınız olur mu? Tabii ki Enver Bey. Şöyle ki günün ilk ışıklarıyla topladıkları gülleri burada gelip damıtmak, aynı zamanda Anadolu için önemli olan bir müzeyi ziyaret etmeleri hem Isparta şehrine hem de tüm Türkiye adına güzel bir katkı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederim Rica ederim Meryem Hanım. Enver Bey.